Evet sevgili dostlar, yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Türk tarihi belgeselimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Karakağanda denilen Teoman Han. Karakağanda denilen Teoman Han bilinen ilk Hun hükümdarıdır. İlk eşi Aykağan, Mete'nin annesidir. Teoman Han M.Ö. 220, M.Ö. 209 yılları arasında hüküm sürmüştür. İlk dönemlerde Türk hükümdarlarına Tanhu Yabguda deniyordu. Bu yüzden bazen Teoman Yabgu veya Tuman Yabgu da denilirdi. Hunların bilinen ilk hükümdarı Teoman olmasına rağmen Hun deyince akla gelen ilk isim Metehan olmuştur. Metehan kendi devrinde sonraki devirleri de etkileyecek büyük işler başarıp bölgesindeki Türk boylarını tek bir güç altında birleştirmiştir. Peki askerlik, cesaret, güç, birlik, Hun ve disiplin denince akla en çok gelen isimlerden biri olan Mete'yi bu kadar önemli kılan neydi? Mete'nin tahta çıkışına zemin hazırlayan konular üvey annesi Çinli Prenses Genshi ve babasının Yüçler ile olan ilişkisi olmuştur. Teoman döneminde Çin ile ilişkiler iyice kötüye gitmiş, Çin baskısı ve tehlikesi Hunların güney kesimlerinde iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra güney taraflarında da Yüçi tehlikesi vardı. Teoman, Yüçlilerle saldırmazlık anlaşması yapıp gücünün tamamını kullanarak Çin akınlarına karşı koymak istemiştir. Çinli eşin etkisi ve askeri gücünden kaynaklı tedirginlikler nedeniyle büyük oğlu Metehan'ı dönemin şartlarının gerektirdiği üzere Yüçlilere anlaşma sözü olarak göndermiştir. M.Ö. 210 yılında Çin İmparatoru ölünce Çin'de iç meseleler ortaya çıkmış ve Hun ülkesinin güney kısımlarındaki Çin tehlikesi etkisini kaybetmeye başlamıştı. Bu fırsatı değerlendirmeye çalışan Çinli prenses, Teoman'ın Metehan'ı ortadan kaldırmak için Yüçlilere saldırma isteğini ve Metehan ölürse tahta kendi oğlunun geçeceğini bildiği için Teoman'ı kışkırtmıştır. Kendi tahtını sağlama almak isteyen ve bazı devlet yöneticilerinin de destek ve onayını alan Teoman, Yüçi ülkesine saldırmıştır. Bu saldırı doğrudan doğruya Metehan'ın Yüçler tarafından öldürülmesi demekti. Eski çağlarda tutsaklık konusu tüm devletler tarafından önemsenmiştir. Tutsaklar devletin bazı yerleri dışında istedikleri gibi dolaşabilen, devletin merkez çadırı ya da sarayında ağırlanan özel misafir gözüyle bakılan kişilerdir. Bunlar Yüçlilere saldırmış fakat Metehan bu durumu zaten daha öncesinden kestirebildiğinden her zaman tetikte beklemiştir. Mete babası Teoman Yüçlilere saldırınca Yüçlilerin elindeki en iyi atını alıp kaçmıştır. Yüçliler bu kaçışı engellemek için fazla uğraş vermemişler. Hatta engellemek yerine oturup beklemeyi tercih ederek çıkabilecek iç sıkıntılardan yararlanıp Hun ülkesini daha kolay alabileceklerini düşünmüşlerdir. Yüçlilerin elinden kaçan Mete babası Teoman'ın karşısına çıkınca Teoman bu duruma şaşırmış ve bu kaçışı başarı olarak gösterip aslında göz boyayarak Mete'ye 10.000 askerden oluşan bir birlik vermiştir. Mete bu askeri birliğin başına geçip onları üst düzey demir irade ve koşulsuz itaate dayalı bir eğitime sokmuştur. Verilen her emre koşulsuz itaatin belirtisi olarak da okunu attığı yere tüm birliğin ok atmasını emretmiştir. Mete'nin amaçları arasında üst düzey birlik yetiştirmek, askeriyeyi sağlam bir disiplin ve yetenekle diğer ülke askerlerine karşı üstün kılmak ve bu askerler sayesinde babasını devirebilmek yer alıyordu. Bu eğitimleri verdiği sırada fırlatıldığı yöne doğru giderken kulakları tırmalarcasına rahatsız edici ses çıkaran ve özellikle askerlere saldırı yönünün neresi olduğunu bildiren ıslıklı ok, ıslık çalan ok veya vızıldayan ok gibi isimlerle alınan ok Metehan tarafından bulunmuştur. Metehan askerlerini eğitmeye başladığında okumu attığım yere siz de ok atacaksınız ve bu emre kesin itaat edeceksiniz emirlerini vermiştir. Buna göre verilen emre uymayanların kellesi hemen orada alınacaktı. Anlatılanlara göre ilk olarak bir av sırasında Metehan atına ok attı ve birlik içerisinde atmayanlar oldu. Bu ok atmayanların kellesi hemen alındı. Sonrasında en sevdiği eşine ok fırlattı ve içlerinden yine Mete'nin emrini yerine getirmeyenler oldu. Bunlar da idam edildi.
Bu sırada Teoman'ın bütün bu olanlardan haberi vardı ve sıranın kendisine de gelmesinden kuşku duymaktaydı. Bir sonraki avda da babasının en sevdiği ata ok attığında herkes kuşkusuz ok atmıştı. Sonunda eğitimin tamamlandığını, askerlerine güvenebileceğini ve yapacağı saldırıda başarılı olacağını anlayan Metehan bir sonraki avı bekledi. Ayrıca bu eğitim M.Ö. 209 yılında olmuştur ve Türk tarihinde ilk düzenli ve disiplinli ordunun kuruluşu bu tarih olarak kabul edilmektedir. Sıradaki ava hükümdar Teoman ve Metehan başta olmak üzere kalabalık bir askeri grup katıldı. Uygun bir zaman kollayan Mete ilk fırsatı bekledi ve en uygun zamanı bulunca da okunu babasına doğru fırlattı. Eğittiği bu birlik hiç kuşku duymadan emri yerine getirdi ve Mete'nin yaptığını yaptı ve Teoman Han'ı okladı. Babasını öldürdükten sonra hemen tahta çıkması kolay iş olmazdı çünkü Kaan'a bağlılık ve Kaanlık konusunda kutsallığı Türkler arasında kesin bir şekilde yer aldığından mutlaka kendi birlikleri ile babası Teoman'ı birlikleri arasında bir mücadele çıkmış olmalıydı. Yaygın düşünce şudur ki Mete'ye bu muhtemel mücadeleyi kazandıran şey kendi eğittiği bu askeri birlikler olmuştur. Çünkü tam bir hiyerarşik düzen içerisinde yer almayan bir anlık saldırı olması ve ok yağmuru nedeniyle şaşkınlığa kapılan, yukarıdan gelen emrin en aşağı geçmesindeki aksaklıklar yaşanan bir birlik karşısında büyük disiplin, demir irade ve sonsuz itaat ile eğitilmiş Mete'nin emrine karşı tetikte bekleyen, kendi içerisinde sorumluluk verilmiş kişilerin yer aldığı bir birlik bulunuyordu. Bu nedenle muhtemel olan bu mücadeleyi kazanan kişinin Mete olması da gayet normaldi. Babasına yaptığı bu ihtilal nedeniyle saldırıdan sonra tahta oturan Mete ilk iş olarak kendisine yapılan bu tuzaklarda babası Teoman'a yardımcı olan, içerisinde üvey annesi yani Çinli eşinin oğlu olan Küçük Veliahtın da bulunduğu herkesi idam ettirdi. Mete askeri ve siyasi açıdan yetenekli, güvendiği ve kendisine sonsuz itaat eden kişileri yönetimde önemli yerlere getirdi. Böylece yönetimi sağlama alan ve içerideki tüm sıkıntıları halleden Metehan sıradaki ilk iş olarak orduyu baştan sona terbiye etmekle ilgilenip asıl amacına yani dışarı açılmaya yönelecekti. Mete babası Teoman tarafından kendi emrine verilen 10.000 kişilik askeri orduyu nasıl eğitip yetiştirdiyse şimdi tamamı emrinde olan devletin tüm askerlerini de o şekilde eğitecekti. Bunun yanında ordu içerisinde karışıklığı gidermek ve hiyerarşik düzeni sağlamak için onluk sisteme dayalı bir ordu düzenlemesi yaptı. Bu sisteme göre her 10.000 kişilik ordu 1000 kişilik kısımlara ayrılır. 1000 kişilik kısım da 100 kişilik bölümlere ayrılır. 100 kişilik birlikte 10 kişilik ufak gruplara ayrılır. Bu her 10.000, 1000, 100 ve 10 kişilik grubun başında da komutan bulunur. 10.000 kişiliğe tümenbaşı, 1000 kişiliğe binbaşı, 100 kişiliğe yüzbaşı, 10 kişiliğe de onbaşı atanır. Bu sayede emir komuta zinciri olur ve üstten gelen emir bölünerek en alta doğru eksiksiz bir şekilde iletilirdi. Ayrıca herkes bir üstün sorumluluğu altında olurdu. Mete'nin yapmış olduğu bu onluk sistem sonrasında gelecek olan başta Türkler olmak üzere tüm dünya devletlerine örnek olmuştur. Bu sistem günümüzde hala dünya devletlerinin askeriyesi tarafından kullanılmaya devam etmektedir. Bu orduda bulunan askerler henüz küçük yaşlarda keçiye binerek kuşları ve fareleri vurmaya çalışırlardı. Yetişkinliklerinde ise yay germe, ok atma ve at binmede ustalaşmış birer savaşçı haline gelirlerdi. Bunlarda ordunun büyük kısmı atlı birliklerden oluşuyor ve bu birlikler özellikle uzaktan ok atarak düşmanı yok etmeye çalışıyordu. Uzaktan ok atımlarından sonra gerek duyulduğu takdirde yakın mesafeden mücadele başlıyordu. Bu durumda da genel olarak kısa mızrak ve kılıçlar kullanılıyordu. Bu stratejiler ve askeri eğitimler devletin barış zamanları askerlerin formdan düşmemeleri ve idmanlı olmalarını almak amacıyla yaptıkları sürek avlarında tekrar ediliyor ve bu sayede askerler daima hazır durumda bulunuyordu. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.